Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Umarım hepiniz iyisinizdir. Çok güzel bir örnekle sizlerle birlikteyim. Özellikle çeyizlik yeleklerde, etol şallarda ya da mevsimlik kazaklarda uygulayabileceğiniz bir model olacak. Ben özellikle bu modeli ince ipe daha çok yakıştırıyorum ama yine elinizde hangi kalınlıkta bir yün varsa makarna ve orta kalınlık yünler harici böyle ince serili olan her iple yapabilirsiniz. Örneğimizin, ilmek sayısına gelecek olursak da şöyle örnek üzerinde göstermek istiyorum. Bir adet desenim toplam 10 tane ilmekten oluşuyor. Onun katlarında ilmek sayımızı attıktan sonra sonuna artı 9 tane ilmek ekliyoruz. Örneği tamamlamak için daha sonra da kenar ilmeklerimizi atıyoruz. 2 desen çalışsam yani bir tam artı 9 ilmek çalışsam örnek anlaşılmayacak. O yüzden en az 2 de tam desen bir de yarım desenim olan 9 ilmeği atmak zorundayım arkadaşlar. 31 tane ilmek atacağım şişime. İstediğiniz bir lastik uygulamasından sonra örneği ön yüzden kurmaya başlıyoruz. Yeşille örecektim ama şişim yeşil, örnek yeşil gözükmeyeceği için bu şekilde daha soft bir açık renkle kuruluma başlıyorum. Örneğin bir tane deseni toplam dediğim gibi 10 ilmekten oluşuyordu. Artı 9'da da bitiriyorduk. Bu modelin artı ilmeklerini en başa getiriyoruz arkadaşlar. Kenar ilmeğimizden sonra 9 tane ilmeğimizi düz olarak örüyoruz. Bu artı ilmeklerimiz yani 10 ve 10'un katlarına daha sonra da artı 9'unu ekliyoruz. 9'umuzu kenar ilmeğimizden sonra bu şekilde örüyoruz. Ve daha sonra bir adet desenimizi uygulamaya başlıyorum. Önce dolayarak bir tane ilmek artırıyorum. Sıradaki 2 tane ilmeğimin yönlerini çevirip sola doğru düz örgü şeklinde kesiyorum. Bir arttırma, bir sol kesim 2 ilmeğim olmuş oluyor ve kalan 8 tane ilmeğimi düz örüyorum arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Böylelikle bir tane desenimi bitirmiş oluyorum. Bir doladım, bir sol kestim ve 8 adet düz ilmek örmüş olduk. Toplam 10 ilmekli bir tane desenimi uyguladım. Devam ediyorum. Yine önce bir ilmek arttırdım. 2 ilmeğimin yönlerini çevirip sola doğru kestim. Ve 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane düz ilmek ördüm. Yine ikinci desenimi de bitirmiş oldum. Daha sonra kenar ilmeğimi örüp ilk kurulumumuzu yapıyoruz. Örneğin ikinci sırasına tersine döndüğümde yine modelin kurulumu sadece ön yüzle devam ediyor. Tersine döndüğümüz her sırada örneğimizde bir işlem yapmadan baştan sona ters olarak çalışıyoruz. Ön yüzden düz, arka yüzünden de ters olarak uygulanan bir model arkadaşlar. Bu şekilde ikinci sırayı da tamamlayıp bundan sonraki sıraları tersinden göstermeyeceğim. Görüntüsü bu şekilde olacak. Üçüncü sıra ön yüze geliyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Şimdi buraya dolayarak bir tane ilmek artırıp modelime başlıyorum. Bir arttırdım. Sıradaki 2 tane ilmeğimin yönlerini çevirip sola doğru kesiyorum. Ve sol kesimden sonra 5 tane düz ilmek örüyorum. 1, 2, 3, 4 ve 5. Şimdi yine sıradaki 2 tane ilmeğimi sağ tarafa doğru keseceğim ama şöyle bir alt sırada sol kesim, arttırma ve onun önünde 2 tane düz ilmeğiniz olması gerekiyor. Yani sağ kesimleri buradaki 2 ilmeğe tekabül etmesi gerekiyor. Sağ tarafa doğru kestim. Dolayarak ilmek arttırdım. Bir alt sırada arttırdığım ilmeğimi düz ördüm. Tekrar ilmek arttırdım. Yine bir alt sıradaki sol kesimi burada devam ettirerek 2 ilmeğin yönlerini çevirip sola
doğru kesiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 adet düz ilmek örüyorum. Aynısını tekrarlıyorum. Yine bakın 2 sağ kesimim bu artırma ilmeğin önündeki 2 ilmek olması gerekiyor. Sağ tarafa doğru kestim. Bir arttırdım. Bir tane düz ördüm. Tekrar artırıp yine sol kesim ilmeğim ve arkasındaki bir ilmeğin yönlerini çevirip sola doğru kesiyorum. Devamında yine 5 adet düz ilmek örüyorum. En sona geldiğimizde yine son 2 ilmeğiniz kalmış olması gerekecek. Bunların ikisini de alttan batıp sağ tarafa doğru kesip ilmeğimizi artırıyoruz ve kenar ilmeğimizi de örüp sıramızı tamamlıyoruz. Böylelikle modelimin 3. kurulum sırasını yapmış oluyorum. Artık bu kestim ve 3 adet düz ördüm. 1, 2 ve 3. Daha sonra sırada 2 tane sağ kesim ilmeğim var. Önündeki bir düzle. İkisini birlikte alttan batıp sağ tarafa doğru kestim. Dolayarak ilmeğimi artırdım. Orta bölümde 3 adet ilmeğimiz var. Onları da 3 düz olarak örüyorum. Devam ediyorum. Yine arttırdım. 2 adet ilmeğimin yönlerini çevirip sola doğru kestim. 3 ilmeğimi düz olarak ördüm. Bu defa sıradaki 2 adet ilmeğimizi sağ tarafa doğru alttan batarak kesiyorum. Dolayıp ilmeğimi arttırdım. Orta bölüm burası, bakın ajurlu bölümü artırma yaparak oluşturduğumuz yer. Orası da 3 ilmek 3 düz olarak örüyorum. Yeniden arttırıyorum. 2 ilmeğimin yönlerini çevirip sola doğru kestim. 3 adet ilmeğimi düz olarak ördüm. En sona geldiğimde yine önce 2 ilmeği birlikte sağ tarafa doğru kesiyorum. Kesilen ilmeğin yerine dolarak ilmek arttırıyorum ve görünen bir düzüm. Daha sonra da kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamlamış oluyorum. Burada artık sistematik olarak ilerliyor örneğimiz. Tekrar ön yüze örneğin 7. sırasına geliyoruz. Şimdi bu sıra arkadaşlar yine dikkatlice bir izlemenizi istiyorum. Kenar ilmeğimizden sonra bakın sol kesim ilmeğinden önce 2 tane ilmek olduktan sonra şu şekilde ilk ajurlarımızı yapıyorduk. İlk kesimlerimizi. Şimdi burada ikinci kesimlerimize başlıyoruz. Yani kesim oluştuğu zaman yeni kesimlerimizi bu şekilde oluşturmaya başlıyoruz. Bu da 7. sıramızda oluyor. Bakın sol kesim ilmeğinden önce 2 tane ilmek var. Bir tane arttırıyorum. Bu 2 ilmeğin yönlerini çevirip sola doğru birinci kesimimi yapıyorum. Tekrar artırıyorum ikinci kez ve yine sol kesim 2 ilmeğin yönlerini çevirip sola doğru kesiyorum. 2 defa sola kesimlerimizi yarım desenimizde yapmış olduk. Bir tane düz örüyorum. Bu defa sıradaki 2 ilmeği sağ tarafa doğru kesiyorum. Bu benim zaten her zaman kestiğim ilmekler ve dolayıp ilmek artırıyorum. Tam orta bölüme geldiğimizde burası da 5 tane ilmek olunca yine ikinci kez 2 ilmeği alttan batıp sağ tarafa doğru kesip ilmeğimizi artırıyoruz. Ortaya bir düz örüp yeniden artırıyorum ve 2 ilmeğin yönlerini çevirip sola doğru birinci kesim yapıyorum. Tekrar artırıyorum. Buraya da sola doğru ikinci kesimimizi yapıyoruz. Evet, bakın şu şekilde. Bir tane düz örüyoruz şimdi. Devamında önce 2 ilmeği birlikte sağ tarafa doğru kesiyorum. İlmek artırdım. Ve yine ikinci kez sağ tarafa doğru kesiyorum. İlmek artırdım. Bir düz ördüm. İlmek artırıyorum. 2 ilmeğin yönlerini çevirip sola doğru kesiyorum. Tekrar artırıyorum. Yine 2 ilmeği birlikte sola doğru kesiyorum.
Bir düz ördükten sonra bu defa 2 kez yine sağ tarafa doğru kesiyorum. Başlarken 2 sol, 1 düz, 2 sağ, 1 düz, 2 sol, 1 düz şeklinde ilerleyip bu şekilde sıramızı tamamlıyoruz. 2 defa kesip birer tane düz ilmek örerek bu kurulum tamamlanmış oluyor. Yine tersini çalışıp 9. sıramıza geliyoruz. Bakın örneğimiz bu şekilde oluşmuş oluyor. Aslında örneğe bakarak modelin okumasını yapabiliyoruz. Kenar ilmeğimizden sonra şöyle başlangıçta artırma ilmeğiyle başlıyorsak bunu bir düz öreceğiz. Artıracağız. Daha sonra bakın kesim ilmeğine geliyorum. 2 ilmeği yönlerini çevirip sola doğru birinci kesimimi yapıyorum. Tekrar artırıp sola doğru ikinci kesimi yapacakken 3 tane ilmeğimiz kalıyor bu orta bölümde. İlk ikisinin yer ve yönlerini çevirerek önce sağ şişime, daha sonra çevirdikten sonra sol şişime yerleştiriyorum. 3 ilmeğin üçünü birlikte alıp kesiyorum ve tekrar artırıyorum. Bakıyoruz şöyle bakın sağ kesimler gözüküyor. Önce ikisini birlikte alıp sağ tarafa doğru kesiyorum. Dolayıp ilmeğimi artırıyorum. Orta bölüme geldiğimizde burada kesim yapamayacağımıza göre 3 adet ilmeğimizi düz olarak örüyorum. Tekrarlıyoruz. Bir arttırdım. 2 ilmeğin yönlerini çevirip sola doğru kestim. İkinciye tekrar artırdıktan sonra üçlü kesim yapıyorum. İlk 2 ilmeği bu şekilde sağ şişime alıyorum. Tokra ilmek ve yer ve yönlerini çevirip sol şişime koyuyorum. Üçünü birden kesiyorum. Tekrar artırdım. 2 ilmeği birlikte sağ tarafa doğru kesip artırdım. 3 adet ilmeğimi düz olarak ördüm. Yeniden artırıyorum. 2 ilmeği birlikte sola doğru kesiyorum. Tekrar artırıp 3 ilmek kesiyorum. Önce ortadan battım. Ortadaki ilmeği başa, baştakini ortaya alıp koydum. Arkadaki ilmeği de alarak üçünü birden kestim. Önce artırıp üçlü kesim yapıyoruz. Tekrar artırıyoruz ki buradaki sayımız eşitlensin diye. Ve en sonunda 2 ilmeği birlikte sağ tarafa doğru kesip ilmek artırıyorum. Bir düz örüp sıramı tamamlıyorum arkadaşlar. Ve devamında yeniden örneğimizin ön yüzüne 11. sırasına geliyorum. Evet bakın bu şekilde örneğimiz devam ediyor. Kenar ilmeğimizden sonra ilk ilmeğe bakıyoruz. Normal ilmekse kesim yapacağız demektir. Önce dolayarak ilmeğimi artırdım. 2 ilmeğin yönlerini çevirip sola doğru birinci kesimim. Tekrar ikinci kez artırıyorum. Yine sabit ilmek önde, artırma arkadaysa sola doğru ikinci kesimimi yapıyorum demektir. Ortaya geldiğimizde az önce üçlü kesim yaptığım noktaya bir düz örüyorum. Bu defa sağ kesimlere başlıyoruz. Burada arttırma önde, normal ilmek arkadaysa sağ tarafa doğru birinci kesimim demek. Arttırdım. Yine aynı sistem ise bakın arttırma ilmeği önde, normal ilmek arkada ki bu orta bölüm beşli olduğu için tekrar üçüncü kesimlerimize başlıyoruz demektir. Yine 2 ilmeği birlikte sağ tarafa doğru ikinci kez kesiyorum. Arttırdım. Şöyle bir görüntümüz var bakın. 2 sol, bir düz, 2 sağ, bir düz şeklinde ilerleyeceğiz. Bir düzümü ördüm. Arttırdım. Sola doğru birinci kesimim. Arttırdım. Sola doğru ikinci kesimim. Ve bir düz ördüm. Sağ tarafa doğru yine birinci kesimimi arttırdım. Sola doğru sağa doğru ikinci kesimim. Tekrar arttırdım ve bir düz ördüm. Yine artırdım. Sola doğru birinci kesimim. Artırdım. Sola doğru ikinci kesimim. Ve bir düz. Son kez yine 2 defa sağ tarafa doğru kesiyorum. Artırdım bu bir. Yine kesiyorum. Artırıyorum. Bu da 2. Kenar ilmeğimizi örüp sıramızı tamamlıyoruz.
Yine ön yüze örneğimin 13. sırasına geliyorum. Kenar ilmeğimizden sonra şöyle ilmeğe baktığımızda bakın artırma ilmeği ise bir düz olarak örüp başlıyorum. Daha sonra artırıyorum ve sıradaki iki ilmeğimin yönlerini çevirip sola doğru kesiyorum. Şimdi burada artık kesimlerimiz yok. Yeniden buradaki ilmeklerimizi oluşturmaya başlıyoruz. 3 adet ilmeğim var. 3 düz olarak örüyorum. Yine sıradaki iki ilmeğimi bakın sağ kesim ilmeği belli oluyor. Sağ tarafa doğru kesip ilmek arttırıyorum. Burada da 3 ilmek var. O yüzden gördüğüm gibi üçünü düz olarak örüyorum. Evet bakın bu şekilde örneğimiz ortaya çıkıyor. Devam ediyorum. Önce bir kez arttırdım. İki ilmeğin yönlerini çevirip sola doğru kesiyorum ve görüldüğü gibi 3 düz olarak örüyorum. Sıradaki iki ilmeği birlikte sağ tarafa doğru kesiyorum. Dolayıp ilmeğimi artırıyorum. Burası 3 ilmek olduğu zaman 3 olarak örüyoruz ama bu bölüm 5 ilmek oldu mu yeniden sağ ve sol kesimlerimizi yapıyoruz. Yine solumu yaptım. 3 adet düzümü örüyorum. 2 ilmeği birlikte sağ tarafa doğru kesiyorum. İlmek artırıyorum. Bir düz ördüm ve kenar ilmeğimizi örüp sıramızı tamamlıyoruz. Bu şekilde örneğimizin 13. sırasını bitirip ön yüze 15. sırama geliyorum. Kenar ilmeğimden sonra şöyle baktığınızda bakın normal ilmek varsa dolayıp keserek başlayacağız demektir. 2 ilmeğin yönlerini çevirdim. Sola doğru kestim. Bu sol kesimden sonra bakın burada 5 tane ilmeğiniz olması gerekiyor. 5'ini de düz olarak örüyorum. Şimdi buraya geldiğimizde arkadaşlar burada yeniden ajur bölümü olduğu için burası 2 ilmeği birlikte sağ tarafa doğru kesiyoruz. Bir tane arttırıyoruz. Bir düz örüyoruz. Tekrar arttırıp bu defa 2 ilmeği birlikte sola doğru kesiyorum. Burası ajur bölümü. Buradaki kesim sürekli devam ediyor. 1, 2, 3, 4, 5 ilmek düz ördüm. 2 ilmeğimi önce sağ tarafa doğru kesiyorum. Alttan batarak arkasına ilmek arttırdım. Bir düz ördüm. Tekrar arttırıp bu defa 2 ilmeğimin yönlerini çevirip sola doğru kesiyorum. Ve yeniden 5 adet düz ilmeğimi ördükten sonra son 2 ilmeğimi alttan batarak sağ tarafa doğru kesiyorum. Kesilen ilmeğimin yerine dolayıp ilmek arttırıyorum ve kenar ilmeğimizi örerek bu şekilde sıramızı tamamlamış oluyoruz. Buradan itibaren yeniden örneğimizin birinci kurulum sırasına geri dönüş yapıyoruz. Dilerseniz bu örneğin üzerine birinci sıramızı nasıl kurduğumuzu yeniden birlikte yaparak anlayalım. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Yarım desenimiz vardı. Artı 9 ilmeğimizi buraya yapıyorduk biliyorsunuz. Şöyle sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. Şimdi burada artı 9 ilmeğimizi ördükten sonra ne yapıyorduk? Bir tane ilmek artırıyorduk. Bakın şu orta kesim ilmeği ve hemen yanındaki ilmek, ikisini birlikte sola doğru keseceğim. Bu şekilde modelin birinci kurulum sırasını yeniden bunun üzerine yaparak başlıyoruz. Sol kesimden sonra 8 tane ilmek örüyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Bakın tam nereye geliyoruz? En orta ilmeğe geliyoruz. Yani bir alt sıradaki orta ilmeğimize geliyoruz. Önce artırıp 2 ilmeği yönlerini çevirip sola doğru kesiyorum ve yeniden 8 tane düz ilmek örerek sıramızı bu şekilde, birinci sıramızı bu şekilde yeniden oluşturmuş oluyoruz arkadaşlar. Bu
Son sıranın üzerine kurulumu bu şekilde yap. Ajurlu örnekler ilk etapta belki karışık olarak gözükebilir ama bu tarz modeller aslında sistematik olarak ilerliyor. Yani hangi sırada kesmen gerektiğini örnek zaten sana gösteriyordur. Artı özellikle şema okuyan arkadaşlarım, bilen annelerim de varsa bu bir standarttır. Yani bütün dünyada standartlık vardır. Önce artırır, sonra sol kesim yaparsın ve önce sağ kesersin, sonra arttırırsın. Yani bu standartlık asla değişmiyor. Bunun dışında oluşan modeller varsa tamamen kişisel zevklere göre yapılmış modellerdir. Sağ kesimde sen ilmek değiştirirsin, sol kesimde benim gibi öğrenler ilmek değiştiriyor. Bu fark etmiyor ama arttırmalar her zaman aynı noktaya yapılıyor. Bunu da özellikle bu modeli çalıştıktan sonra belirtmek istedim arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki örnek videomda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayın. Hoşça kalın.